Herkese yeniden merhabalar. Bugün buzlu köftesi tarifi vereceğim. Çok lezzetli, çok bereketli, bol bereketli bir köfte tarifi vereceğim. 1 kilodan 60 adet köfte çıkardım ama siz istediğiniz kadar çıkarabilirsiniz ve hemen yapımına başlıyorum. 1 kilo orta yağlı kıymam var. Köfte yaparken mutlaka etimizin yağlı olmasına dikkat edelim. Orta yağlı bir kıyma seçerseniz çok daha iyi olur. Kuzu veya dana hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimi ekliyorum. Malzemeleri açıklama listesine yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. 1 adet yumurtayı ince ince kıydım. Maydanozu da ekliyorum. Ve ben üzerine patates, soğan da ekleyeceğim. Patatesleri isterseniz rendeleyin, isterseniz kolay olmasını istiyorsanız bu şekilde robotta da ince doğrayabilirsiniz. Sonra suyunu süzeceğiz. 2 defa da çektirdim patatesler robotta rahat dönebilmesi için. 400-500 gram kadar patates kullanabilirsiniz. Diğer kalan patatesi de robottan geçirdikten sonra tabağıma alıyorum. Bakın suyu da bayağı bir süzüldü. Bu sudan süzeceğiz. Patatesimi iyice ezdikten sonra şimdi soğanlarımı eziyorum. Soğanları da isterseniz rendeden geçirebilirsiniz ama soğan rendeden geçirince biraz israf oluyor. Dış kabukları falan rendeden geçmiyor. Soğanları böyle robotta yaparsanız çok daha iyi olacak. Şimdi soğanların suyunu süzgeç yardımıyla iyice süzüyorum. Robotta geçirdiğimiz için hafif böyle acımsız suyu olabiliyor. Hafif acımsı tadı olabilir soğanların. Onun için iyice süzerseniz iyi olacak. Süzdüğüm soğanları malzemelerimin üzerine ekledim ve şimdi patatesimi süzüyorum. Bir spatula yardımıyla bu şekilde süzebilirsiniz. İsterseniz tülbentin içine koyup da sıkabilirsiniz. Patatesi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Patatesi, diğer malzemelerinizi çoğaltabilirsiniz. Şimdi süzülen patatesi de malzememe ekledikten sonra 2 su bardağı kadar galeta unum var. Galeta unu kendim yaptım. Ekmekleri iyice fırında kuruttuktan sonra robottan geçirdim. Yani ekmek kırıntısı diyelim. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Önce fırında iyice kuruduktan sonra böyle hafif bir kavruk tadı olduğu zaman çok daha güzel oluyor. İsterseniz evde bayatlamış ekmekleriniz varsa hiç kurutmadan da yapabilirsiniz. Biraz ekmek kırıntısı ekledim. Biraz karıştırdım. Kıvamına baktım. Bu arada ben kabartma tozu ekliyorum arkadaşlar. Kalan ekmek kırıntılarını köftemin üzerine döktüm. Harcımın üzerine döktüm. Yarım paket kabartma tozunu da üzerine ilave ettim. 1 pakete kadar da koyabilirsiniz. Eğer kabartma tozu yoksa 1 çay kaşığı kadar karbonat ekleyebilirsiniz. Bu dışarıda yediğimiz köftelerin içinde, hepsinin içinde mutlaka karbonat vardır arkadaşlar. Siz de 1 çay kaşığı kadar koyabilirsiniz. O yüzden köfteleri böyle şişik şişik olur, tombik tombik olur. Lezzetini bozmaz kesinlikle. Koymakta da bir sakınca yoktur. Siz de 1 çay kaşığı kadar karbonat ekleyebilirsiniz veya kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Bütün galeta unumu da ekledim veya iyice toparladım, iyice yoğurdum. 1 dakika boyunca yoğurdum, toparladım harcımı. Şimdi köfte şeklini veriyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz şekerpare şekli verebilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz. Bir tane şöyle göstereyim. Bu şekli de çok güzel oluyor. Şöyle yuvarlak olanı da çok kolay. Avucunuza alıyoruz. İstediğimiz büyüklükte, standart boyutta yapıyorum. Siz istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte yapabilirsiniz.
Harcımızı iyice toparladığımız için kolaylıkla şekil veriliyor. Avucumun ortasına alıyorum ve bastırıyorum. Bu kadar basit. Hiç uğraşmıyorum. Bu şekilde 60 adet köfte çıkardım. Bütün köftelerimi hazırladım. Böyle kesme tahtalarının üzerine koydum. Kesme tahtalarımı ve tepsimi hafif yağladım. Köftelerimi üzerine koydum ve dondurucuya attım. Tam bir gün bekledi benim köfteler dolapta. Bir gün sonunda bu şekilde buz almış oluyorlar. Sizi 4 saatte dolapta bekletseniz yeterli olacak. Hızlı donduruyorsa dondurucunuz 4 saatte de donabilir. Bu şekilde görüntüde gördüğünüz gibi hepsi iyice dondu. Hem çok bereketli hem çok lezzetli hem de bol bol yapın, dondurucuya atın, istediğiniz zaman çıkarıp afiyetle yiyin. Şöyle ben buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Yemişer koyuyorum. Siz istediğiniz gibi ayırabilirsiniz. Kesinlikle artık bu birbirine yapışmıyor. İsterseniz hepsini bir poşete koyup sonra istediğiniz kadar içinden çıkarabilirsiniz. Şöyle 2 poşet yaptım. Diğerlerini de şimdi kızartacağım. Nasıl kızartacağımı da göstereceğim. Buzunu çözdürmüyoruz kesinlikle. Çözdürmeden hemen ateşin üzerine veriyoruz. Ben yağı ocağa aldım ve altını kısık ateşte açtım. Ocağımın iyice kızmasını bekledim. Ve poşete koyduklarımı da hemen dondurucuya kaldırdım. Geri kalanını da şu anda kızartıp size göstermek istiyorum nasıl kızarttığımı. Kızgın yağın içine atıyorum. Ateşimi orta hararetli ateşte açıyorum. Şöyle delikli bir kapağınız varsa kullanın. Eğer kapağınız delikli değilse de hiç sıkıntı değil. Bu şekilde tencerenin kenar kısmından hava almasını sağlayın. Yani tavanızın 1/4 kadar açık olmasını sağlayın ki oradan buharlar çıksın. Köftelerimiz çok ıslanmasın. Bakın köftelerim mis gibi kabardılar. Hiç kapağını da yarım yaptığımız için etrafa sıçrama da olmuyor. Zaten çok yüksek ateşte pişmez köfteler. Çok yüksek ateşte pişirirseniz hemen yanar. İçi çiğ kalır. İçi sulu sulu olmaz. Orta hararetli ateşte kapağı yarım bir şekilde yavaş yavaş pişirin. Bir tarafı piştikten sonra çevirdim. Hep alt üst ettim. Ve pişen köftelerimi çıkarıyorum. Şimdi o kalan yağı da nasıl değerlendirdiğimi göstermek istiyorum. Kesinlikle hiçbir şey israf etmiyoruz. Ben bulgur pilavı yapmıştım. Şu anda mayalanıyor, demleniyor pilavım. Hemen o kalan yağı da pilavımın üzerine döküyorum. Pilavı yaparken önceden bu köfte yapacağımı bildiğim için yağını daha az koydum. Buradan yağını tamamlamış oluyoruz ve daha lezzetli de olacak bulgur pilavım. Kendim yaptığım sebzeli bulyon da koymuştum içine. Bununla beraber çok daha lezzetli oluyor. Sebze ve tavuk bulyon tariflerim var. Onları da göz atabilirsiniz. Oynatma listesinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve köftelerim hazır. Bu şekilde ben sunum yaptım. Siz istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Şuradaki mor lahana salatası konservesi yapmıştım. Ona da göz atabilirsiniz. Mor lahana salatası diye yazarsanız mutlaka çıkacak videolar kısmında. Şöyle hemen kıvamını da göstermek istiyorum. İçi dışı nefis pişti. Çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Buzluk köftesi bu şekilde yapılır. Bu şekilde pişirilir. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Tarif ettiğim şekilde pişirirseniz içi sulu sulu kalacak. Ve tadı kaçmayacak. Dışı da yanmayacak. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.